Ahşap işlerinde kullandığımız gereçler öncelikle ağacın ham hali, biz buna masif kereste deriz. Masif kereste ağaç kesildikten sonra kurutulur. Kurutulduktan sonra biz üretimde kullanabiliriz. Ağacın yüzeyi, maktası ve cumbası olarak isimlendiririz. İyi bir ağaç, nemi alınmış, nem oranı %10-12 civarında olan keresteden elde edilir. Bunların kayın, çam, ceviz, meşe gibi türleri vardır. Onun dışında tabla mobilya üretiminde kullandığımız ham olarak sunta, yonga levha olarak isimlendiririz. Yonga levha, üretimde kullanılmayan kerestelerin küçük parçalar haline fabrikasyon olarak getirilmesiyle içerisine kimyasal maddeler katılır ve kimyasal maddeler preslerde sıkıştırılarak sunta, yonga levha elde edilir. Bu yonga levhaların üzerine de ahşap kaplamalar sıkılarak düz tablalar elde edilir. Mobilyaya artan talebin üzerine ihtiyaç olarak suntalamlar üretilmeye başlanmıştır. Suntalamlar yonga levhaların üzerine düz veya desenli, reçine emdirilmiş kağıtların fabrikasyon olarak yüzeye yapıştırılmasıyla elde edilen malzemelerdir. Kalınlıkları 8, 18 olarak üretilmektedir. Bir de bunun yanında daha dayanıklı olarak MDF dediğimiz orta yoğunlukta lif levha, MDF ya da MDF lamlar vardır. Bunlar yüzey desenleri farklı farklı ağaç dokularına benzetilerek fabrikalarda üretilip sektöre, piyasaya sunulmaktadır. MDF toz talaşların yoğun bir şekilde sıkıştırılmasıyla elde edilir. Yine kaplamalardan elde edilen kontra plak dediğimiz tek sayıdaki kaplama plakalarının preslerde sıkıştırılarak elde edilen ahşap dokulu malzemelerdir. İnce olanı cinsine göre kavak kontraplak, çam kontraplak, kayın kontraplak şeklinde isimlendirilir. Bunun yanında yüzme havuzlarında, umumi genel tuvaletlerde kullanılan suya dayanıklı kompakt dediğimiz yüzeyi desenli, iç kısmı lamine olarak birbirine sıkıştırılmış malzemeden elde edilen sert yüzeyli malzemeler de mesleğimizde kullanılmaktadır. Çerçeve kapak profilleri yüzeyine yine reçine emdirilmiş plaka farklı desenlerde fabrikasyon olarak yapıştırılır. Köşeleri gönye burun kesilerek çerçeve kapaklar elde edilmektedir. Dolap arkalarında kullandığımız arkalıklar tek yüzü boyalı, tek yüzü ham olarak ve desenli olarak 3, 5, 8 milimetre kalınlığında üretilmektedir. Yine profil malzemeye örnek başka bir malzememiz bulunmaktadır. Medefelam gri yüzeyli, içi yonga olarak masif tabla dediğimiz malzemeler fabrikasyon olarak yan yana ultraviyole ışınlarıyla yapıştırılıp solit tablalar elde edilmektedir. Bunların da kalınlıkları farklı farklıdır. Elimde bulunan köknar panel şeklinde üretilmiş bir masif tabladır. Dış bahçe mobilyalarında daha çok masif mobilya dediğimiz sudan etkilenmeyen, üst yüzey işlemlerinde ona göre seçtiğimiz masif tablalar kullanılmaktadır. İç mekanda da daha çok görsel olarak masif paneller kullanmaktayız. Diğer dolap yüzeylerinde, dolap kapaklarında suntalam malzeme yüzeyi desenli olduğu için rahatlıkla kullanılabilir.
Medefelamlarda yüzey işlemlerinde kapakta bir motif varsa medefelam olarak işlenebilir. Bir de PVC kaplamalar vardır. Medefelerin üzerine balon preslerle yapıştırılarak yüzeyler suya dayanıklı hale getirilir. Dolap gövdelerinde ve kapaklarında biz suntalam, medefelamı rahatlıkla kullanabiliriz. Ham sunta yüzeylerine ahşap kaplamaları yan yana ekleyerek elde ettiğimiz tablolar da kullanarak mobilyalar elde edebiliriz. Ahşap kaplamalar keresteden dilme, biçme, kesme yöntemleriyle elde edilirler. Bunlar ağaçların cinsine göre ayrılabilirler. Kayın kaplama, armut kaplama şeklinde elde edilir. Yan yana ekleyerek preslerde basılarak sunta üzerine geniş tablalar elde ederek mobilya üretiminde kullanırız. Yapıştırma için polivinil asetat dediğimiz plastik tutkal özelliğinde olan bir tutkal kullanmaktayız. Baskı zaman ve içindeki suyun uçmasıyla ortaya yapışma reaksiyonu gerçekleşir. Bunlar daha çok iç mekanlarda kullandığımız iskelet dediğimiz sandalye, koltuk türü imalatlarda kullanılırız. Poliüretan tutkal, deniz tutkalı diye de piyasada bilinir. Suya temas eden mobilyalarda, suyu gördüğü zaman genleşen mobilyalarda poliüretan tutkallar kullanabiliriz. Bu başka bir örneği olan poliüretan tutkalımızdır. Ayrıca silikon esaslı çivili tutkal dediğimiz suntalam yüzeylerde de kullanabiliriz. Yine çerçeve köşe birleştirmelerde hızlı yapıştırıcı ekspres tutkal dediğimiz kontak tutkalını iki karışımlıdır. Bunları da kullanabiliriz. Ayrıca makinalarda kullandığımız sıcak tutkal dediğimiz ısıya karşı duyarlı, ısıda eriyen ve yapışmayı 5 saniyeye düşüren tutkallarda kullanabiliriz.